böyle kusan, biz merminin kusması deriz. Yani dakikada 3000 mermi atar mesela. Tık 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 tık. Bir sürü namluludur. Mesela ben bunu görevdeyken çok karşılaştım. Siville konuşuyorsun, sivil bir bürokratla. Güdümlü mermiye ihtiyacım var diyorsun. Bir an önce almamız lazım diyorsun. O diyor ki yani ne olacak ki, biraz da beklesin, savaş pat diye çıkar mı diyor. Bizim bir kere şu bölgeyi, yani İsrail, Lübnan, Suriye bölgesi tamamen kontrol altına alırdık 2 tane gemiyle. Ama Türkiye'ye saldırmaya kalkarsa birisi, Türkiye, bunlar da bunun farkında, ne İran'a benzer, ne Lübnan'a benzer, ne hiçbir şey olmayan gariban Filistin halkına benzer, ne Irak'a, ne Suriye'ye benzer. Pişman olurlar. Gazete Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Amiral Cihat Yaycı da yine haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine 20 misafirimiz var. Bizleri yakından takip ediyorlar, yayını da izliyorlar. Yayın aralarında da konuşma fırsatımız oluyor. Bugün bir çelik kubbe meselesini konuşalım isteriz aslında. Son dönemlerde daha da gündemimize geldi. Özellikle son haftada artık Türkiye'nin onu aktif hale getirdiği konuşuluyor. Bu güvenlik şemsiyesinin, ama ne olduğu, somut bir yapı mı gözümüzde canlanmalı? Neyle mukayese edebiliriz? Etki alanları neler? Onları konuşmak isteriz. Evet. Şimdi bir kere bu format çok güzel oluyor. Yayın arasında bayağı sohbet ediyoruz ve bir yayın yapmış gibi oluyoruz aslında. Şimdi bu çelik kubbe konusu çok önemli. Neden çok önemli? Hava savunma sistemi bu. Gördüğünüz gibi artık savaşlar göğüs göğüse muharebe şeklinde değil, uzaktan, yani teröristle mücadele falan hariç, İran, İsrail meselesinde olduğu gibi, başka şeylerde olduğu gibi, Ukrayna-Rusya savaşında en gıcı şeylerin füzeler vasıtasıyla onu düşünürsek, hava vasıtaları tarafından yapıldığını, onların da öncelikle SİHA olduğunu düşünürsek, bunların hepsini dikkate alınca demek ki bir ülkenin güvenliği için öncelikle hava savunmasının sağlanması lazım. Hava savunması uçakla yapılmaz. Uçakla yapan devlet, aklı başında devlet yoktur bir kere. Neden? Çünkü adam füze atıyor. Uçak sizin hava sahanıza girmeden füze atıyor. Değil mi? Yani hava sahanıza girmeden füzeyi 50 mil öteden atıyor. 30 mil öteden atıyor. Siz hava sahanıza girdiğini bile görmüyorsunuz normal şekilde. Bu nedenle uçağınız olsa uçağı kaldırıp füzeyi uçakla mı vuracaksınız? Ya da adam zaten kendi hava sahası içerisindeyken uçağı kaldırıp füzeyi ateşleyene kadar sen onun füze ateşleyicini tahmin edeceksin de önceden uçak kaldıracaksın da uçağı, böyle bir şey olmaz yani. O nedenle hava savunma sistemleri var. O nedenle S-400 uçaktan daha önemli. O nedenle çelik kubbe uçaktan daha önemli. Bizim güvenlik şemsiyemiz o. Uçak da önemli elbette. Yani taarruz için uçak önemli vesaire için. Ama hava savunma sistemi olmadan bir devletin güvende olması mümkün değil. Ki son dönemlerdeki hem karada hem da, denizde hava savunma sistemi olacak. son dönemlerdeki olaylarda da gördük. Hava savunmasının ve hava sahasının kontrolü ne kadar önemli. Tabii. Hava sahasını kontrol edemeyen, hava sahasının güvenliğini sağlayamayan ülke tehlikededir. Devleti tehlikededir. Bunun taşıma suyla da yapılması çok zordur. İşte gördük, S-400'ü aldık. S-400'ü kullandırtmamak için neler yaptılar. İşte aktive ediliyor mu, edilmiyor mu, konuluyor mu, nereye konulacak? Onun için bizim gerçekten yerli imkanlarla yapılan bir sisteme ihtiyacımız var. Onun için de savunma sanayimizin yerli ve milliliği bizim için son derece gurur verici ve onur verici bir durumdur. Şu anda savunma sanayisi bizim dünyada 11.'dir. 11. silah ihracatçısıyız biz. Dünyada 193, yanlış hatırlamıyorsam artıyor bazen, 193 Birleşmiş Milletler'e üye devlet var. Biz bunun 187'sine silah satmışız. Türkiye 187'sine. Gelişmiş savunma sanayi ürünlerinin en fazla sattığımız ülkeler hangileri biliyor musunuz? Gelişmemiş ülkeler değil. Gelişmiş ülkelere satıyoruz. Şimdi 3. dünya ülkelerine değil, en çok sattığımız yer istatistiklere göre Batı. Portekiz'e gemi satıyorsun, düşün. Bilmem İspanya'ya savunma sanayinde işbirliği yapıyorsun, ondan satıyorsun, ondan alıyorsun. Avrupa'da birçok devlete satılıyor. Malezya, Endonezya, Brezilya, Arjantin, her yere, Afrika'da birçok yere gemiler satıyoruz. Savunma sanayi ürünleri satıyoruz. Şimdi gelelim işte bu savunma sanayi içerisinde şu andaki en büyük tehlike bizim güvenliğimizin sağlanmasıdır. Güvenliğimizin, hava savunmamızın sağlanmasıdır. Buna da özellikle gerek Savunma Sanayi Başkanlığı'na, gerek Milli Savunma Bakanlığı'na, Roketsan'a, makine kimya endüstrisine, TÜBİTAK'a hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü böyle bir hava savunma sistemi oluşturdular. Nasıl bir sistemden Bunun adı da çelik kubbe. Şimdi bu radarlardan, bakın en ufak radardan en gelişmiş
radara kadar yaklaşık şu anda Aselsan'ın radarı 600 kilometreyi gözetliyor. Uzun menzilli radar projesi var. 600 kilometre ve daha da artacak şekilde. Bu sistem şöyle çalışır. Önce göreceksin, yani tespit edeceksin. Sonra teşhis edeceksin. Yani teşhis şu. Bir tane uçak geliyor. Bu uçak senin uçağın mı? Dostun uçağı mı? Düşmanın uçağı mı? Bu da teşhis safhasıdır. Onun için radarların iki görevi var. Tespit radarları ve teşhis radarları. Teşhis daha kısa menzilde olur. Tespit edeceksin, teşhis edeceksin. Düşmansa ateş edeceksin, onu engelleyeceksin. Onun için de füzelere ihtiyacın vardır. Göreceksin, bakacaksın, tespit. Göreceksin, teşhis, önleyeceksin. O da silah, füze. Füzeler şimdi alçak irtifadan orta ve yüksek irtifaya doğru Hisar ve Siper sınıfı füzeler üretiyor Türkiye. Hava savunma füzeleri. Şimdi Siper 150 kilometre. Bunun menzili 150 kilometre. 600 kilometreden gördü. 600 ile 150 arasında teşhis etti. Düşman dedi. Füzeyi salladı. 150 kilometre ötede, yani daha bize gelmeden kuş uçuşu 150 kilometre. Kuş uçuşu 150 kilometre, yaklaşık Ankara-İstanbul yoluna hani kuş uçuşu gitmiş olsak 150 kilometre, işte onun Gere'de sonrasına kadar o bölgede bir alanda vuruyorsun demektir. Hedef İstanbul'sa daha bir sürü gelmesi gereken yer varken orada vuruyorsun, indiriyorsun demektir. İşte bunlar hep milli sistemlerde. Şimdi 150 kilometreyi menzilini daha da arttırıyorlar. Bundan sonra diyelim ki orayı aştı, geldi. O zaman Hisarıoğlu orta irtifa devreye giriyor. 25 kilometre menzilli. Orayı da aştı, geldi diyelim, engelleyemedim. O zaman alçak irtifada, yani aşağıya doğru iniyor ya mermide gelip hedefi vuracak. O zaman 15 kilometreye kadar olan mesafede Hisar ağlar. Orayı da aştı, geldi diyelim. Sistem böyle entegrasyon. Böyle kusan, biz merminin kusması deriz. Yani dakikada 3000 mermi atar mesela. Tak 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 tak. Bir sürü namluludur, çok namlulu. Onlarla, gürzlerle, korkutlarla, bunlarla her şeyi geçerse bununla engeller. Bu çok katmanlı hava savunma sistemi denir. Örneği var mı dünyada ya da yakın Dünyada zamanda tabii. gördüğünüz? Mesela İsrail'in demir kubbesi buna örnektir. Diğer Çok yakında ülkelerin de var. şahit olduk Tabii, demir kubbeye. Tabii, demir kubbesi vardır. Bizim de bu çelik kubbe. Şimdi bunun da adı çelik kubbe. Çok katmanlı bir sistem. Şimdi gördüğünüz gibi demek ki tek sistem yeterli değil mi? O zaman 600 kilometre menzilli olduğuna göre. Evet, menzillerden bahsettik ya Mehmet Ali. Nasıl bir etki alanından bahsediyoruz bu çelik kubbenin? Onları aslında harita Tabii. üzerinden Şimdi bu konuşalım. 600 kilometreyi aştığınız zaman kuş mesafe, işte gördüğünüz gibi Türkiye burada, yani İran'ın çok önemli, İran'ın kuzeyindeki bölgenin hemen hemen önemli bir kısmını kapsayacak şekilde oradan itibaren gözetleyebileceğimiz radarlarımız var. İsrail'in tümünü kapsayacak şekilde radarımızı nereye konuşlandırdığımızda, İsrail'in tümünü kapsayacak şekilde o bölgenin, Suriye'yi falan kapsayacak şekilde, Irak'ı kapsayacak şekilde ne atılıyorsa görebileceğimiz, hangi uçak kalkıyorsa görebileceğimiz radarlarımız var. Yunanistan, burada Makedonya falan, Bulgaristan, Romanya, oraları görebileceğimiz, Karadeniz'in tümünü kapsayacak şekilde bize bir şey geliyorsa orayı görebileceğimiz radarlarımız var. Yani bize en az 4 tane bu radar sisteminden lazım. 4 tane çelik kubbe lazım, değil mi? Şimdi çelik kubbe lazım radar olarak diyorum, ama 150 mil ya, siper en fazla 150 mile atabiliyor ya. Demek ki siperlerin, yani ülkemizi çepeçevre koruyabilmesi için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane çelik kubbe sisteminin birbirine entegre edilmesi lazım ki ülkemiz çepeçevre korunmuş olsun. Füzeler düşürebilecek seviyede olsun. Buradan geliyor, oradan geliyor. Öyle bir şey yok. Çünkü saliselerle hareket ediliyor, saniyelerle hareket ediliyor hava savunmada. Ve hiçbir şey, biz askerlikte bizim şöyle bir bakış açımız vardır. Mesela sivillerde bu pek yoktur. Ama ne zaman savaş çıkacak ki? Buna ne yatırım yapalım ki? Mesela ben bunu görevdeyken çok karşılaştım. Siville konuşuyorsun, sivil bir bürokratla. Güdümlü mermiye ihtiyacım var diyorsun. Bir an önce almamız lazım diyorsun. O diyor ki, yani ne olacak ki, biraz da beklesin, savaş pat diye çıkar mı diyor. Bak, pat diye çıkıyor. Asker şöyle düşünür. En kötü ihtimale göre planlama yapar. En kötü senaryo bizim için öncelikli senaryodur. Biz risk almayız. Memleketin
milletin güvenliği açısından risk almayız. O yüzden biz burada niye 14 tane değil de 8 tane yetmez mi denilebilir? Hayır, bence 14 tane olması lazım. İşte bu hesaba göre. Şimdi bu yapıldı diyelim. Şimdi ne kadarının, kaç tane çelik kubbenin yapıldığını bilmiyoruz şu anda. Bilmiyorum ben de. Ama çelik kubbe yapıldı, denendi, çalışıyor. Ama sayısı çoğaltılması lazım. Çoğaltılması için paranın ayrılması lazım. Paranın ayrılması için bütçeden savunma sanayine, silahlı kuvvetlere pay ayrılması lazım. İşte burada Trump'ın bize bir faydası oldu. Ne oldu Trump? Trump'ın faydası şu oldu. Hani NATO'da %2 idi ya. Gayri safi yurt içi hasıladan ayrılan payın %2'si savunmaya harcanmalıydı. Trump dedi ki kardeşim bu %2 yetersiz, %5 olacak. 2,5 kat arttıracaksınız dedi. Ve bu NATO'da kabul edildi. Şimdi o zaman Türkiye bütçesini NATO üyesi olduğu için %5, ki bizim şu anda zaten etrafımız ateş çemberi, bizim zaten haydi yapmamız lazım. Ama NATO açısından da bunu yapabiliyoruz. NATO fonlarından da istifade edebiliriz bu arada. NATO'ya uyumlu şekilde savunma sanayine böylece bütçe ayrılmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bütçe ayrılarak, savunma bütçesi ayrılarak aslında bu savunma sanayinin de Türkiye'de çalışmasına ve ekonominin de çarkının dönmesine neden oluyor. Hem savunma sanayi şirketlerinin çalışmasına hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının giderilmesine çok önemli bir kaynak ayrılmış durumda. Bunun da en önemli parçası aslında bence bu hava savunma sistemlerinin bir an önce çok ciddi şekilde bütçeden bu kaynağın aktarılarak hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi yönünde olmalıdır. Şimdi buraya bu kadar sistemi kurduk, değil mi? Ama bu sistem her biri bağımsız çalışmamalıdır. İşte burası da kritik bir meseledir. Bunun merkezi bir şekilde yönetilir ve yönlendirilir olması lazımdır. Merkezi. Neden? Çünkü düşün şimdi. Buradan bir şey geliyor, buradan da bir şey geliyor. O zaman bunun merkezden yönetilmesi lazımdır. Oradakine karşılık ver, buradakine karşılık ver, şuradakine verme, buradakine ver, buradakine verme, buradakine ver ve hangilerini aktive edeceğini karar veren bir komuta kontrol sistemine ihtiyaç vardır. Komuta kontrol ve silah kontrol sistemine. Yani burada bir beyine ihtiyaç vardır. Bunların hepsini entegre edecek. Bunlar çok önemlidir. Bunu yaptıktan sonra evelallah Türk milleti zaten rahat uyuyordur Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde ama daha da rahat uyuyacaktır. Kesintisiz rahat uyuyacaktır, hiç düşünmeyecektir diye düşünüyorum. Fakat bunun bir başka şeyi var. Evet, bir denizler içinde bir parantez açmak aslında iyi olacaktı. Tabii. Çelik kubbe deyince aslında böyle karadan bir hava savunma sistemi gibi görüyoruz ama deniz entegrasyonu özellikle Türkiye için de önemli bir cephe pozisyon. Orada ne gibi bir faaliyet olabilir Türkiye için? Şimdi burada hava savunma muhripleri, hava savunma harbi muhribi. Muhrip fırkateyn'den büyüktür. Şimdi bir sınıflandırma yapalım, izleyicilerimizin aklında kalsın. Muhrip fırkateyn'den büyük. Fırkateyn korvetten büyük. Korvet hücum bottan büyüktür. Kruvazör ise bunların hepsinden büyüktür. Bizde şu üçü var. Bir tane de muhribimiz var. İstanbul Muhribi. Bu da yeni yapıldı. Çok önemli. Bizim hava savunma, sadece hava savunmaya odaklanmış, dünyada Arleybök sınıfları gibi bilmem ne gibi bizim hava savunma muhribine ihtiyacımız vardır. Üzerlerine siper ve hisarlar yerleştirilmiş. Ve aynı zamanda atmaca gezgin gibi su üstten satıhtan satığa atılan füzelerle donatılmış gerçekten koruyucu kalkanlara ihtiyacımız vardır. Ve bunların üzerindeki gelişmiş Türk subaylarının, mühendis subaylarının yaptıkları radarlara ihtiyaç vardır. Ve komutan kontrol sistemlerine ihtiyaç vardır. Bunların çoğu yapılmıştır. Önemli olan bu gemiyi bir an önce yapmak, bu gemileri. Bu gemileri yaptığımız zaman biz alan olarak 3 tane gemiyi buraya, Doğu Akdeniz'e, 3 gemiyi Adalar Denizi'ne, 3 gemiyi de, yani 8 gemimiz olsa aslında, 9 gemi değil de 8 gemi Adalar Denizi'ne 2 tane koysak, biz bütün mavi vatanımızı, dolayısıyla da ana karamıza gelmeden bütün saldırıları denizden karşılayabilecek. Deniz aşırı bir etki alanı Tabii. oluşturmuş oluyor. Yani şimdi mesela dedik ya çelik kubbe sabit kalacak buralarda. Kendi sınırlarımızda olacak, değil mi?
Ama gemi olursa gemi hareket ettikçe o kalkan da hareket edecek. O yüzden bizim bir an önce hem ana vatanımızı korumak için, kara vatanımızı, hem su üstü gemilerimize hava savunma şemsiyesi sağlayabilmek için, hem biliyorsun Anadolu amfibi, çok maksatlı amfibi hücum gemisi bir hafif uçak gemisidir aynı zamanda. İHA gemisi. Buna da hava savunma şemsiyesi sağlayacak ve Allah'ın izniyle şimdi 2028 yılında uçak gemimiz olacak. Onu bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği talimat 2028'de hazır olsun diye. O uçak gemisi de olursa ona da hem uçak gemisi kendi başına zaten büyük bir güç, onun da korunması açısından, ona da şemsiye oluşturması açısından, nasıl Amerikan uçak gemileri yanlarında muhriplerle geliyorlar, hava savunma muhripleriyle, o da gelecek öyle. Onun için bir an önce eş zamanlı olarak bunu yapmakta da büyük fayda vardır. Biz bu muhrip gemileri nerelerde görebiliriz ileride olası durumlarda? Yani bizim etki alanımızı nasıl genişletir? Mesela bugün olsa nerede olurdu? Hangi ülkeyle ilişkimizde Şimdi aktör olurdu? Bizim bir kere şu bölgeyi, yani İsrail, Lübnan, Suriye bölgesini tamamen kontrol altına alırdık 2 tane gemiyle. Hava savunmamız müthiş derecede etkili olurdu. Bu sadece burada olmasına bakma. Burada bak, menzil şeyi var Doğukan. Menzil haritası var. Bunu böyle kaydırdığın zaman Suriye'nin de önemli bir kısmında kontrol altına almış oluyorsun. Gemi sadece denizi kontrol etmez. Onun için zaten Amerikalılar buraya uçak gemisi ve muhripler gönderiyorlar. Karayı da kontrol etmek için, karayı da baskı altına alabilmek için. Libya'nın önleri mesela. Mükemmel olurdu. Çok daha rahat ederdik Libya'da. Rahat etmenin ötesinde Libya halkı da bu kadar zarar görmezdi. Anadolu gemimiz daha önceden olmuş olsaydı Libya halkı, kardeş halk, onlar zarar görmezdi o kadar. O yüzden böyle. Karadeniz'de mesela şuraya koydun. Ukrayna'dan, Rusya'dan bilmem ne. Hepsini önler. Böylece kaydırabilirsin. Her tarafa kaydırabilirsin. Peki hem muhripler hem çelik kubbe, ya uluslararası anlamda baktığımızda sadece bizi korumayacak aslında. Mesela müttefik ülkelerimizi de koruyabilir ve kullanabilirler Tabii, mi? Birleşmiş Milletler ve NATO operasyonlarında büyük ihtiyaç. Bunların hepsinde de Türkiye bu ihtiyacı karşılayabilecek kapasiteye sahip olmuş olur. Kuzey Kıbrıs ya da Azerbaycan, yani çok büyük bir cepheden bahsediyoruz. Böyle bir ihtiyaç halinde nasıl kullanılır? Bir kere şöyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün hava savunması gemilerden 2 tanesinin Doğu Akdeniz'de bulunmasıyla zaten 3 tanesi zaten ziyadesiyle yetecektir bize. 3 tanesi. Onun için bizim bir an önce hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem Libya'nın hem Karadeniz'deki bir takım dost ve müttefik devletlerin güvenliği açısından da çok önemlidir. Tabii gemiler daha sonra kardeş Azerbaycan'da da onlar tabii bu gemileri yapıp da oraya gönderemiyoruz. Rusya müsaade etmiyor. O Hazar Denizi'nde onun için özellikle tersane yapılması gerekiyor. Bunlar burada yapılmaya başladıktan sonra, hatta onlarla da savunma sanayi işbirliği anlaşmamız var zaten. Orada da yapılabilir bu gemiler. Hazar Denizi'nde de güvenlik sağlanabilir. Bunların hepsi bizim bu faaliyetlerimiz, biliyorsun birçok milgem diğer ülkelere satıldı. Ukrayna'ya satıldı, bilmem şuraya satılıyor, her yere satılıyor. Muhripler satılıyor. Şimdi öncelik, en önce bizim kendi güvenliğimiz. Satış konusu mesela bu çok önemli bir şey. Rekabet açısından, hani satış, bir de karlılık açısından, firmalar açısından falan. Bir de şu kadar ihraç ettik demek güzel bir şey. Ama şu anda ihracattan önce bizim kendi ihtiyacımızı gidermemiz lazımdır. Şimdi bu savunma sanayinde şöyle bir durum var. Sattın, ihraç bir artı. Değil mi? İhraç ediyorsun, para kazanıyorsun. Ama şu göz ardı ediliyor. Biz ithalatı da azaltıyoruz. İthalatı azaltınca dışarıya verdiğimiz para da azalıyor. O da bir kazanç aslında. İthalattaki eksi aslında artı demek. 2 artı oluyor. Yani biz şimdi 5,5-6 milyar dolar ihraç ettik. Herkes ona bakıyor. 5,5-6 milyar dolar ihraç ettik diyor. Ama ithalat ne kadar azaldı? %30 ithalat azalıyor. %40 ithalat azalıyor. Oraya ne kadar para veriyorduk? Oraya da bir 5-6 milyar dolar, en az 5-6 milyar dolar veriyorduk. O da kazanç. Bir çarpan etkisi oluyor aslında. Tabii 12 milyar dolar aslında bakarsanız, nereden baksanız. Peki efendim, son olarak şimdi çelik kubbenin aktif olduğu açıklandı, konuşuldu. Şimdi bunun aktif hale getirilmesi kime mesajdır? Kim bunun üzerine alınır? Hangi ülkelere bir mesajdır? Ya da bundan sonra ne göreceğiz aslında bu süreçte de? Şimdi bakın, Türkiye şöyle bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiç kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprağında gözü olanların da gözünü çıkartır Türkiye. Kimse de gözüm yok ama kimse de benim toprağıma göz koymasın. Gözünü oyarım der Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri budur.
O yüzden bu mesaj kimseye bir mesaj değildir aslında. Bu mesaj Türk milletine bir mesajdır. Senin güvenliğini sağlıyorum, müsterih ol mesajıdır bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin, Türk vatanının güvenliğinin sağlanmasından rahatsız olan varsa o bizim düşmanımızdır zaten. Bunu bir mesaj olarak algılayan varsa Türkiye çelik kubbe hava savunma sistemini devreye soktu. Bu bizi rahatsız ediyor diyorsa o zaman onun Türkiye'nin topraklarında gözü vardır. Onun bir niyeti vardı. O niyet yerine gelmeyecek diye ondan rahatsız oluyor demektir. Savunma sisteminden kim niye rahatsız olsun? Saldırmayacaksan niye rahatsız olasın? Demek ki saldıracaktın. İsrail'de röportaj yayınlanıyor. İsrail'in en önemli televizyon kanalında. Savunma sanayi fuarı konu ediliyor. Çelik kubbe konu ediliyor. Türk donanması konu ediliyor. Tayfun füzesi konu ediliyor. Ne diyorlar biliyor musun? Bu çelik kubbe gerçekten çok rahatsız edici diyorlar. Özetle söylüyor. Niye rahatsız oluyorsun? Niye rahatsız oluyorsun? Demek ki senin bir niyetin vardı. Korunmasız olsun. Ben de İran gibi ona vurayım. Suriye gibi vurayım. Irak gibi vurayım. Lübnan gibi vurayım. Gariban Filistinliler zaten hiçbir şeyleri yok. Onlar gibi vurayım. Diyor ki adam, Türkiye savunma sanayinde diyor çok büyüdü. İran gibi birisi yok karşımızda diyor. Bak İran gibi. Bak Türkiye'yi düşman kabul etmiş adam. İsrail Hay Eytan diye bir adam anlatıyor bunu. Hay Eytan denilen adam Türkiye'den göç etmiş, Türkiye'de okumuş, Türkiye'nin ekmeğini yemiş bir Türkiye göçmeni bir Yahudi, akademisyen. Ya Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü var mı? Filistin'de soykırım yapıyorsan karşı çıkacak tabii. Suriye'ye saldırıyorsan, İran'a saldırıyorsan karşı çıkacak tabii. Yani herkese saldırıyorsun sen deli danalar gibi. Affedersiniz. Yani ne olduğu belli değil. Türkiye'ye de saldıracakmışsın demek ki çelik kubbeden rahatsız oluyorsan. Donanması çok güçlü diyor. Somali'de diyor üst kurdu diyor. Bak. Somali'de üst kurdu. Husiler gibi diyor ablukaya alabilirler bizi diyor. Türk donanmasını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Husilerle eşit tutuyor. Husiler İsrail'e göre kim? Düşman. O zaman Türk Silahlı Kuvvetleri de düşman kabul ediyor. Ya bu nasıl bir şeydir? Hani niyettir, bu nasıl bir psikolojidir? Bak diyor bunlar diyor balistik füze yaptı. Michael Rubin'i konuşmuştuk. Evet. Michael Rubin Türkiye'yi hedef gösteriyordu. Şimdi bunlar Türkiye'yi hedef göstermeyi pekiştiriyorlar. Tayfun füzesi diyor. O da şu. Menzili. Görüyor musun? Evet. Tayfun füzesini biliyorsun ki şeye çıktı. İDEF'te tanıtıldı. Bu diyor İsrail'in 580 kilometre diyor. İşte burada biz 600 kilometre yazdık ama 580 kilometre plus artı. Bu diyor İsrail'in tümünü kapsıyor diyor. Azerbaycan'ı da kapsıyor. Sen niye üzerine alınıyorsun ki? Ukrayna'yı, Rusya'yı da bir kısmını kapsıyor. Romanya'yı kapsıyor. Ya neredeyse Arnavutluğu zaten kapsıyor. Hırvatistan'ın bir kısmını kapsıyor. Onlar ses çıkartmıyor da sen nereden çıkardın? Saldırmazsan bak çok açıkça söyleyeyim. Türkiye'ye saldırmadıkça kimse Türkiye'nin saldırmasını beklemesin. Ama Türkiye'ye saldırmaya kalkarsa birisi Türkiye, bunlar da bunun farkında, ne İran'a benzer, ne Lübnan'a benzer, ne hiçbir şey olmayan gariban Filistin halkına benzer, ne Irak'a, ne Suriye'ye benzer. Pişman olurlar. Onun için de biz savunma sanayimize güvenelim, inanalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de Allah daima muzaffer eylesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini de daima var etsin, güçlendirsin. Leventlerimizin ve Mehmetçiklerimizin ayağına da taş değdirmesin. Allah daima güçlü kılsın. Teşekkürler abilerim değerli katkılarınız için.